Evet, kıymetli takipçilerimiz, bugün burada canlı yayında tabii ki en çok merak edilen Mustafa Genç, dünya şampiyonu, e, uzun aradan sonra 20 yıl, 10 yıl antrenörlük, 10 yıl spor yöneticiliğinden sonra ringlere, antrenmanlara neden döndüğümüzü merak ediyorsunuz. Hem bu konuyu açıklamak hem de bir antrenmanımızı da sizlerle beraber yapmak için YouTube'dan canlı yayın gerçekleştirmekteyiz. Yayın esnasında da sorduğunuz sorulara, yaptığınız yorumlara da daha sonraki süreç içinde kısa sürede de onlara yayını sabitleyeceğimiz için onlara da cevap vermiş olacağız. Hasan Hocam, Hasan Güneş doktor, kendisi de 70 yaşında, boksör ama ringe çıkmadı ama hala antrenman yapıyor kendisi. Yine Mustafa Yardım hocamız, milli takım antrenörü, kulüp antrenörü, eski boks il temsilcisi. Hocamızla beraber uzun süre çalışıyoruz. Kısaca yine hikayemi anlatmak istiyorum sizlere. Çoğu kişi yakından biliyor ama 1990 yılında Ordu'da boksa başladım. İdolüm olan antrenörüm Mustafa Genç, onun adı ve soyadı aynı Mustafa Genç. Bu vesileyle bir kez daha saygıyla, hürmetlerimi sunuyorum hocamıza. Ki biz en iyi şekilde yetiştirip 1994 yılında da Türkiye'nin 3. Fenerbahçe'nin de ilk gençler dünya şampiyonu boksörü olmuş oldu. Söylediğim gibi uzun süre 20 yıla yakın boks ringlerinden ayrıldıktan sonra antrenörlük ve spor yöneticiliği yaptım. Bundan yaklaşık 2 yıl önce işte L4, L5 omuriliğimde bel fıtığım üst düzey seviyeye ulaştı ve ayaklarıma vurdu, ayaklarımda uyuşmalar başladı. İşte iğneler vesaire. Kısa bir sürede ayaktaki uyuşma geçse de beldeki bel fıtığı yaşam düzeyini gerçekten çok kötü etkiliyordu. Çok farklı doktorlara da gittim, farklı hastanelere gittim, alternatif tıbba da gittik, masajlara da gittim. Fakat bir türlü çare olmadı, geçmedi. Bu yaşamsal hareketlerimizi de ister istemez kısıtlıyordu. Bunu hiçbir zaman dile getirmedim. Yakın çalışma arkadaşlarım çok yakından biliyordu çektiğim çileleri, işkenceleri diye daha çok. Çünkü yürümede olsun, oturup kalkmada olsun büyük sıkıntılar yaşıyordu. En son Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimimiz Sayın Ali hocamız yani ameliyat sonuna kadar dayan dedi. Mümkün mertebede de ameliyat olmamaya çalış dedi. Yine en son Ankara'da gittiğim bir doktordu hastanede. Büyük şok yaşadım. Çünkü felç kalabileceğimi, ameliyat olmazsam felç kalabileceğimi söyledi. 5 ay rapor kullanıp hatta işe dahi gidemedim bu süre zarfında. Ve sürekli işte bel kaslarını kuvvetlendirmek için yüzme sporuyla, yürüyüşlerle beraber devam ettik. Daha sonra 5 ayın sonunda bu içinde bulunduğumuz Altındağ Belediye'mizin Gültepe Spor Salonu'yla Türkiye Wushu Federasyonu ortak bir proje başlattı burada. Wushu geleceğin yıldızlar adaylarını arıyordu. Biz de o projede görevliydik. Bu vesileyle çocuklarla beraber hemhasır olurken biz de burada Hasan Güneş hocamızla beraber, Mustafa Yardım hocamızın önderliğinde burada boks antrenmanlarına başladık. Ve toplam süre şu anda 5 ay oldu. Ve 5 ay içinden 16 kilo verdim. Şu anda 112 kiloyum. Ve her kilo vermeye de form yükseldi, antrenman grafiği, tempo yükseldi. Gerçekten antrenman yaptıkça daha mutlu oldum. İşte bel kasları kuvvetlendikçe işte omurilik yük binmedi. Kaslarla beraber belki bel fıtığını yenmedik ama bel fıtığına karşı bel kaslarının kuvvetlenmesiyle beraber bunun önüne geçmiş olduk. Ve şu anda bu sorunun tamamen ortadan kalktı. İşte sizler de izliyorsunuz birçok videomu işte paylaştım sosyal medya hesaplarında.
Gelen tepkiler de çok önemli. Bir de özellikle 50 yaşında ringe dönmek, bu fotoğrafını göstermek birçok kişiye dünya çapında ilham kaynağı oldu. Kore'den Rusya'ya, Amerika'ya her taraftan yorumlar geliyor. Bu da bizi daha iyi motive ediyor. Yine en son EC Boxing Kulüp, Erol Ceylan Boxing Kulübü Almanya'da yine antrenörü Bülent Başar hocamızla beraber görüştük. İnşallah Almanya'dan bir 2-3 ay sonra profesyonel boks lisansı çıkartmayı, işte Hasan hocamla beraber 2 ay sonra tüm sağlık kontrollerinden geçirip bir mani yoksa profesyonel lisansımızı çıkartıp 3-4 ay sonra da profesyonel boks maçına da çıkmayı şu anda planlıyoruz. Bununla ilgili görüşmeler de yapıyoruz. Sağ olsun Mustafa Hocam da bize her türlü desteği sağlıyor. Gerçekten bu işte ayrıca ekip işi. Dolayısıyla güçlü bir ekiple biz hem sporumuzu yapacağız hem gençlere ve her yaştaki insanlara ilham kaynağı olmaya çalışacağız. Ve buradan gençlere de en büyük mesajı, yani disiplinli, planlı, istekli bir şekilde çalışırlarsa ulaşamayacakları bir yol yok. Ben 50 yaşında sırf bel fıtığını yenmek için başladığım bu yolda şu anda ringlere geri döndüm. Bunu da 30 dakikalık bir antrenmanla sizlerle de paylaşmak istiyorum. Takipte kalın, bizi izlemeye devam edin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, söz hocamızdan. Evet, hemen başlayalım fazla laf uzatmadan. Hemen antrenmanımıza giriş yapıyoruz. Daha önce ısınma hareketlerini yapmıştık genel olarak. Şimdi ısınma hareketleriyle fazla zaman kaybetmeyeceğiz. Direkt gölge boksuyla girişi başlatıyoruz. Servis. Hayır. Antrenman esnasında kısa sular size iyi gelir arkadaşlar. Tavsiye ederim. İkinci round. Sonra.
Time. Şimdi ellerine gidiyoruz. 3 round şartlı boks yapacağız. Evet Hasan Hocam. Sen 70 yaşında, ben 50 yaşında. Arkadaşlar, yaş sadece sayıdan ibaret. Yeter ki siz isteyin. Evet, eldivenler içinde Sayın Kadir Altunay'a, Dragan Spor'a teşekkür ediyoruz. Özel şahsımıza yapıp gönderdiği profesyonel boks eldiveni için. Gerçekten de 14 Ağustos güzel bir eldiven olmuş. Kadir Bey'e teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Evet, Hasan Hocam. Şimdi Hasan Hocam siz duruş yapıyorsunuz. Hasan Hocam sadece savunma yaparak geziniyorsunuz. Evet, hazır. Time. Başlayın. Evet Hasan Hocam. Formundan bir şey öğrenir misin? Valla teşekkür ederim. Hocam bu 10 yıl önce de ikimize geliyoruz. Kendisi uzun süre boks milli takımı ve Türkiye Boks Federasyonu milli takımla doktorluğu yaptı. Birçok organizasyona da ben Altunlar Hocam doktor gittik. Bugün de burada beraber ter döküyoruz. Arkadaşlar terden daha mutlu bir şey yok. Evet. Hocam şartlar zorlaştı galiba. İçeride ayağınızı Tamam mı? Mustafa Hoca da senden. Evet, hiç değerlendirenler bize yolumuzdan çeviremez. Hocam ayağınızı içeri alıyorsunuz. Sabitsiniz. Evet Hasan Hocam. Siz serbest.
Kuvvetli vurunca ip bile dayanmıyor. Hasan Hocam biraz sakin. Çünkü maça hazırlanıyoruz. Sakatlık olmasın. Hasan Hocam da alacağım. Şu o şeyden çekersen hocam. Hocam 10 saniye gitti ona göre. Timing'inden başlatacağız. Eyvah. Kaçış yok. Hadi hazır. Sonra antrenör şartlı boşta. Tamam. Şimdi napaya geçeceğiz. Görüşürüz. Evet, 5 aylık bir maratonla beraber genelde ip atlama, gölge boksu, kum torbası, lapa, işte Hasan Hocam'la modeller yapıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde de bir ay sonra sparinglere de başlamış olacağız. İşin başı sağlık. Spor tüm sağlık sorunlarının üstesinden gelebiliyor. İşte ameliyat olmadan bel fıtığından şu anda kurtuldum diyemem çünkü o orada duruyor. L4 L5 arasında büyük bir pat sinir dolayısıyla ama sırt kaslarını kuvvetlendirdiğimiz için omuriliğe yük binmiyor. Dolayısıyla da bu sizin yaşam standartınızı artırmış oluyor. Özellikle bel fıtığı hastalığı çekenlere önerim yüzme, yürüme, ardından da sevdikleri branş varsa onları yapsınlar. Ve özellikle bel kaslarını geliştirmeye yönelik hareketler yaparlarsa uzun süre tabii bu bir defa iki kere yapılacak bir süreç değil. Benim sürecim toplamda bir yıl aldı ve bir yıl sonra bu noktaya geldim. İnşallah bundan sonra da daha iyi noktalara gelmiş olacağız. Evet.
bir o kadar zor bir spor. Ama çalışınca, isteyince başarılamayacak bir spor dalı değil. Evet, işte bunlar 6 ay önce salona yeni adım atmıştı. Şimdi Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar inşallah. Bu arada bu salonda Wushu'nun geleceğin yıldızları yetişiyor. Cengiz Hocam da başlarında. Evet. Pardon. Şeyden mi? Sok, direkt konuşalım. Evet, lapa çalışmamız da bu kadar arkadaşlar. Şimdi torba çalışmalarına geçeceğiz. Mustafa Hocam'a. Evet, 3 round torbamız var. İlk roundumuz time. Başlıyoruz hocam. İlk round torbamız.
Son 2 round. Evet Hasan Hocam. Ne de diyorum? Hasan Hoca da 10 round yapar ben de. Son 2 round. Yine son round. Hocam miktarda yapacaksınız. O zaman aynı kovada birini tutup birini tutup. Miktarda. Ter güzeldir. Spor pes edenler için değil, yılmadan azimle çalışanlar için. Şampiyonlukla hırsı, disiplini, çalışma azmi olanlar kazanıyor. Madalyaların hepsini onlar topluyor arkadaşlar. Son round. Evet, şimdi iplerimizi alıyoruz.
Arkadaşlar bu branşın ne olduğunu merak ediyorsanız bu Wushu Kung Fu Federasyonu'nun altında dallar var. Bu Taolu yani gösteri olan ekip bu ekip. Bu gördüğünüz de figürlerde o Taolu'nun figürleri oluyor. Bir de aynı zamanda Sanda var. Sanda antrenmanımız da saat 12'deydi. Cumartesi pazar günü saat 12'de Sanda antrenmanı yaptırıyoruz. 2-2.30 gibi de Taolu antrenmanı yaptırıyoruz. Sanda antrenmanını Mesut Hoca ile ben yaptırıyorum. Taolu antrenmanını da Cengiz hocamız yaptırıyor. Evet. Bir round ipimiz var arkadaşlar. Tekrar canlı yayınımıza dönüyoruz. Hazır. 3, 2, 1. Son 20 saniye. Son 20. Son 10 saniye. Şimdi arkadaşlar boks antrenmanına başlarken önce ısınma hareketlerini yapıyoruz. Sonra gölge boksu yapıyoruz. Sonra ana antrenmana giriyoruz. Ondan sonra tekrar soğuma doğru geçiyoruz. Yani burada başlarken ne diyelim? Önce ısınma hareketleri yaptık, gölge boksu yaptık, şartlı boks yaptık, lapa yaptık, torba yaptık. Şimdi biraz daha nabzımız düşsün diye nabzı düşürüyoruz, sonra doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ne yaptık? İp atladık, biraz daha kendimizi rahatlattık. Şimdi de gölge boksu yapacağız, ondan sonra da yer hareketlerine geçeceğiz. Evet, şimdi Mustafa Hocam bandajlarını da söküyor gölge boksu yaparken. Yorum sizin. Terlememiş mi yorum size. Bandajlarımızda vedalaştık. Evet. Yarın buluşmak üzere. Yok yarın pazar dinlenme, bir gün dinlenme yapacağız. Evet, grand gölge boksu biraz daha suplex tarzında yapıyoruz. Evet, bir canlı yayınımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz seviniriz. Bundan sonraki içerikleri de, devamlılıkları da sizlerle paylaşmak isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.